Herkese merhaba. Ben Öykü. Ben Övgü. Bugün aslında format farklı değil yani de yeni bir çekim şekliyle bir aradayız. Seyir Günlüğü diye yeni bir seriye başlıyoruz Öykü'nün fikriyle. Çok güzel bir fikir buldu. Evet. Yani hep dizilerden konuşuyoruz. Madalyonun iki yüzü hani podcast, videocast'imizin sonunda bahsediyorduk. Ama bu sefer konu dağılıyordu. Biz de dedik ki yani ben düşündüm. Dedim ki yani biraz daha arkadaşımızla sohbet eder gibi sadece dizilerden konuştuğumuz ve hani o bölümden ya da izlediğimiz şeyden konuştuğumuz bir seri yapalım ve iki konuyu ayıralım diye düşündüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama... Evet, yorumlarınızı bekliyoruz yani çünkü aslında hep dizi yorumlarımızı Madalyonun 200'ü sonunda paylaşıyorduk. Hem çok uzun oluyordu hem de hani odak mı dağılıyordu acaba diye de düşündüğümüz için böyle bir şeye başlayalım dedik. Hem de çok fazla şey izliyoruz. İzlediklerimiz hakkında konuşmak istiyoruz ama aynı zamanda öbüründe de farklı bir akademik çerçeve oturttuğumuz için ne kadar içine kalabiliyoruz. Onu yapmamak için burada böyle bir şey yapalım dedik. Masanın önüne geçtik, yere oturduk. Daha samimi bir ortam. Yani buranın ışığı çok iyi. Ay bir de şey gibi sanki bizimle böyle oturup arkadaş Evet. sohbeti yapıyormuş gibi birlikte dizi konuşuyoruz. Biz ne düşündük onu anlatıyoruz gibi olsun da istedik. O yüzden böyle bir konsept belirledik. Fikirlerinizi de bekliyoruz. Merakla bekliyorum ne düşündüğünüzü. Şimdi bu bölümde Taşacak Bu Deniz'in 16. bölüm yorumları. 14. bölümü çok beğendiğimi anlattığım bir video paylaşmıştık Evet. aslında. Güzel, çok detaylı incelemiştik onunla bölümü. Bu arada Uzak Şehir'i de izliyoruz. Onun hakkında da konuşacağız. Böyle notlarım var benim ikisinden. Bu aralar bir de Big Bang Theory'yi bitirdik. Big Bang Theory'yi her gün izliyorduk neredeyse. Yani bu Uzak Şehir'e daha sonradan yoğunlaştık. Bitirdiğimde bayağı bir boşluk hissettim ve çok zorlandık. Çok fazla o yüzden röportaj izledik. Son zamanlarda özellikle de sömestr tatili olduğu için çok fazla film gösterime girdi. Bunlardan biri, bence en öne çıkanlardan biri de disco filmiydi. Biz de çok merak ediyorduk. Giray Altınok'tan Kerem Özdoğan. Komik olduğunu tahmin ediyordum ama beklentimin çok üstünde bir film oldu. Düşük beklentiyle gittiğimden değil de yani çok fazla Türk filmi izliyorsanız komedilerde belli bir seyri oluyor onun. Biraz ezbere yapılmış işler görüyoruz çok Evet. fazla. Yani kötü diye değil ama hani güzel dediğimiz işler Evet. çok fazla oluyor. Ama disco bayağı iyiydi ya. Ben şaşırdım aslında. İyiydi. Hem şaşırttı hem de eğlenceliydi. Dozu yüksekti. Heyecanlı da. Öneriyorum. Eğer gitmediyseniz gidebilirsiniz. Sonra da aslında da izleyebilirsiniz. Güzeldi. Evet, ben yani oyuncuları da sevmemizin yanı sıra gerçekten çatısını çok güzel kurmuşlar diye düşündüm. Şaşırtması gereken yerde şaşırtıyordu. Bir de sen söyle. Bir de çok güzel bir detay vardı, onu mu diyorsun? Yani duygulandığımız yerde vardı. Ben şimdi film başladı böyle 10 dakikası falan geçti. Böyle kendi kafamda dedim ki hani çünkü bir ajan filmi ve biri var hani kötü adamlar var. Dedim ki tamam kötü adam bu. Tamam dedim, kafamda çözdüm kötü adamı. Dedim beni nasıl şaşırtacak ki bu film dedim. Of ya dedim, nasıl da iyi bildim ya dedim. Şey demiş ya, Öykü'ye söylemeyeyim de Söylemeyeyim de kaçmasın. evet birlikte hani izleyelim de o da tadını alsın filmin. Üf, ben de dedim ne kadar erken bildim ya falan diye ve bütün filmi kötü adam bu diyerek izledim birini. Ve tamamen alakasız çıktı. O yüzden de iyice mutlu oldum. Ve sonra da düşündüm kötü adam tabii ki de o olamaz diye düşündüm ama işte izledikten sonra. Bahsedemiyorum. Söyleyeceğim şey de tam olarak ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü bence asla spoiler yemeden gitmeniz gereken Bence bir de. film. Komik bir detaymış ya. Dediğim şey sonradan karşına çıkıyor. Ha, onun için varmış diye. Ne hangisi? O yüzden ben de beğendim. Tavsiye ediyoruz. Başka bir film olarak da Efes'in Sırrına gittik. evet, Efes'in Sırrı tam bir çocuk filmi aslında. Evet ve başrolde çocukların olduğu, çocukların macerasının içine girdiğiniz tam bir çocuk filmi. Ama o da güzeldi yani. Güzeldi. Ben oyuncularını çok seviyoruz. O yüzden çocuk filmi olsa da gidelim, izleyelim diye düşündük. Oradaki kötü adam fikrim tuttu ama. Evet. Ya biraz didaktik tarafları olan, böyle yani eğitmeye, biraz bilgi vermeye yönelik tarafları olan bir filmdi. Bence çocuk filmlerinde özellikle az da olsa o didaktikliğin olması güzel bir şey bence. Bence de. Çünkü çocukların tam da öğrendiği ve hani o bilgiyi aldığı zaman olduğu için o açıdan güzel buldum Bence ben. de. Bir de kültürel mirasımıza sahip çıkalım. Efes'i biraz tanıtalım amaçlı. O açıdan çok başarılı buldum ve devam filmi olacak gibi gözüküyor. Çok fazla çocuk filmi olursa sıkılır mıyım acaba diye düşünmüştüm. Ben de, Sıkılmadım. Hani o yetişkinlerin hani çocuk haline gelmesi falan filan izlemesi keyifli, eğlenceli bir şeyler Çocuklar da olmuştu. güzel rol yapıyordu Evet, bence. çocuklar iyiydi, bayağı iyilerdi. Uzak Şehir'e geleyim, en sona Taşacak Bu Deniz'e ekliyorum. Çünkü çok fazla konuşmak istiyorum. Tamam. Uzak Şehir'de şimdi çok uzun bir süre 9, 10, 11. Çok bölümlerde süründürdük süründük. orada 12'de falan böyle ki kötü bölümler olduğu için değil, böyle hep başka şeyler
Biz çok ara vermiştik, tekrar ısınamadık diye. Big Bang bölüm. Theory'yi daha öne aldık. Onu izleyelim ve biraz gülelim ya falan diye. Ama artık 14-15. bölüme geldik galiba, değil mi? Uzak Şehir'de. Evet, galiba Benim 15'teyiz diye not hatırlıyorum. aldığım bir şey vardı. Onu görsel olarak çok beğendiğimiz bir şey. Uzak Şehir'de 13. bölümde 1 saat 45 dakika civarı. O kadar uzun ki bölümler, yani düşünün o kadar uzun. Neyse, arkasında adamlar kavga ediyor Cihan'ın. Evet, ben çok beğendim. O sırada kamera Cihan'a zoomluyor. Bütün odak Cihan'a geliyor ve biz onun bıkkın ve hani stoik, Yorgun. aslında biraz da stoik, yani duygusuz suratını görüyoruz. Ve bu sıradaki arkadaki kargaşanın sesi yükseliyor. Meselede içlerinde bir tane muhbir var. Bir köstebek Cihan'ın işini patlatmış. Ama bu görselde o şeyi çok güzeldi. Hani arkadaki kaostaki o zaten Cihan çok stoik ve bir karakter olduğu için Ve artık bıkmış ve yorgun, onu da görüyoruz. bu işin içinde hiç olmak istemiyor. Onu çok tam ruh durumunu anlatan bir görsel olmuştu. O çok başarılı bulmuştuk. Bu arada bir de Alya ile Mine'nin sürekli yemek yiyip işte şarap içip konuşmalarını çok gereksiz buldum. Yani olarak hani yazım açısından, hikaye açısından gerekli de hani Alya niye sürekli Mine ile buluşuyor ve ona güveniyor, ona inanamıyorum. Ve böyle ben ilk buluşmalarında o Mine oradan alttan böyle hani böyle başka manalı şeyler söylerken Alya her şeyi anladı zannettim. Anlamamasına çok şaşırdım. Aynen o şekilde not almışım. 13. bölümde yemek yiyorlar mesela, işte konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ben dedim ki konuşma 2 katmanlı. Çünkü hani Mine kendi aşkından bahsediyor. Ona soru soruyor. Ama diğer bir yandan şöyle bir, ikisinin de bakışlarında bir ekşime var. Ve sanki aynı zamanda anlayıp da birbirlerine anladıklarını belli etmiyorlar. Daha doğrusu Alya anladı da anladığını belli etmiyor gibi düşünmüştüm. Şey gibi, yani aslında bizim duyduğumuz diyalog, tekst diyaloğu var ama aynı zamanda bir de anladığımız bir diyalog var. O da güzeldi bence. Meğer fark etmemiş. Ben bayağı uzun bir süre Alya'nın anladığını zannediyordum. Anlamamış. Ona şaşırdım. Bölümler sonrasında direkt gözüyle gördüğü zaman anladı artık Cihan'la Mine'nin arasında bir şey olduğunu. Biz bayağı geriden geliyoruz bu arada. Evet. Ben mesela Kaya'yla Zerrin'e birazcık inanamıyorum. Evet. Yani evet, tamam, birbirlerini seviyorlar falan da yani çok, onların hikayesi çok zor ve bir hikaye yani. Ve gerçekçi gelmiyor bana. Yani ben gerçekçi gelmemenin haricinde, yani mesela Öykü'yle onu konuşuyorduk. Taşacak bu dizi, bu dizi iyi, bu dizi kötü diye değil. Çünkü sonra İkisinin de çok sevdiğimiz evriliyor. yerleri var, Yani sevmediğimiz mesela yerleri de Taşacak var. bu denizdeki çiftleri ben daha büyük bir sevgiyle ve merakla takip ediyorum. Neden ben mesela Kaya'yla Zerrin'i veya işte Şahin'le Nare'yi aynı zevkle ve merakla takip etmiyorum? Alya ile Cihan konusunda hiçbir sıkıntı yok. Onlar bence çok güzel ilerliyorlar. Ben söyleyeyim mi bak şu an? Neden yani, onu merak ediyorum. Ben söyleyeyim mi? Çünkü biz diziyi izlemeye başladığımız zaman Zerrin ve Kaya aşıklar. Öbürleri de çoktan aşık olup ayrılmışlar ve birbirlerine küskünler. Yani ben mesela sıralama yaptığım zaman çiftleri, Ayla ile Cihan 1 numara, merakla ve severek izlediğim. 2 numarada Şahin'le Nare. 3 numarada geliyor Kaya'yla Zerrin'in hikayesi. Çünkü onlar zaten baştan beri birbirlerini seviyorlardı ve onlar biz için sonradan dahil olduk. evet, Geçmişe birbirlerine dönük- bir kavuşamama durumu vardı ama hani o kadar büyük bir bağ kurdurtmadı bana. Ama Taşacak bu denizde mesela İso ile Fadime yeni aşık olacaklar. Evet. Ve büyük bir heyecanla bekliyorum aşık olmalarını. Ya da mesela orijinal Eleni'nin tanışmalarından itibaren her şeyi gördük. Şeyde de Adin'le Esme'de de Ben de- aşıklarmış falan ama o küskünlükten barışmalarını gördük. Ki bence çok hızlı geçti. Ama yine Mesela de ben gördük. de orada da Adil ve Esme zayıf geliyor mesela. Demek ondan dolayı. bence- Ben herhalde o süreci görmeyi istiyorum. Bence zayıf değil bu arada. Ya zayıf demek değil, yani merak etmiyorum. Yani izlemeyi seviyorum ama onlar ne olacak diye merak etmiyorum. Anlatabildim mi? ediyorum ama. Yani seviyorum. Evet. Mesela şimdi oraya geleceğiz, son bölüme geleceğiz. Bir Uzakşehir ile ilgili söylemek istediğim bir şey daha vardı. Uzakşehir, aslında bunu Taşacak Deniz için de söylemiştik ama Taşacak bu Uzakşehir deniz. Taşacak deniz. taşacak Olsun de. Taşacak. Taşacak da bu deniz olsun. taşacak Taşacak deniz dedin de. Taşacak bu deniz için de söylemiştim. Aynı şeyi de söyleyeceğim. Bence iki dizi de böyle eski dizi dinamiklerini kullanarak ilerliyor. Mesela çok basit bir şey belki bu. Ama mesela Uzakşehir'de işte Cihan'ın hasta olması ama Alya'nın ona bakması. Böyle küçük anlar bence çok besliyor diziyi. Ve özellikle o ikilinin arasındaki aşk anlamamızı sağlayacak çok küçük anlar. Uzakşehir'in her şeyin acayip yavaş ilerlemesini çok seviyorum. Ben de yani, ve gerçekten o zaman inanıyorum aşklarına. O zaman
Alya'yla Cihan'ın çok yavaş yavaş birbirlerine kapılmalarını çok iyi anlıyorum ve çok keyif veriyor o dinamiği izlemek. Son bölüme gelecek olursak Taşacak Taşacak Bu Bu Deniz. Deniz'in 16. bölümünde. 16. bölüm. Beni çok sinir etti. Çok sinir bozucu bir bölümdü. Yani o kadar sinir... Şöyle, bölüm çok güzel başladı. İso ile Fadime'nin evlenmesi, ondan sonra onların balayına gitmeleri. İşte orada bence dizinin en güzel kısmı Duvak detayıydı. Evet. Orada Övgü dedi ki, böyle çıkarmaya çalıştı ya, acaba İso'yu mu çıkarttıracak gibi bir durum oluştu. Övgü dedi ki ben olsam şöyle yazardım. Giderdi o duvakla uyurdu. Sabaha kadar da çıkaramazdı. Sabah İso çıkarmak zorunda kaldığı için çıkarırdı ama gidip de Fadime o duvağı İso'ya isteyerek çıkarttırmaz Çünkü dedi. Fadime öyle bir insan. Evet, öyle olduğunu Öyle olunca görünce çok mutlu oldum. evet, Övgü'nün dediği gibi oldu. Çok mutlu olduk. Yani çünkü Fadime İso'dan yardım isteyecek biri değil. Sonrasında mesela benim aklıma gelmeyen bir detay olarak hani İso Fadime'yi kaçırmıştı. Orada saçlarını, örgülerini kesmişlerdi ya, örükleri diyorlar. Mesela ondan dolayı saçına dokunmasını istemediği benim aklıma gelmemişti ama bence çok güzel bir detay olmuş. İso'nun böyle saçına dokunmaya tokaları çıkarıp duvaktan hani onu kurtarması çok güzel bir detay. Yani orası çok duygusaldı. Bir de ben mesela o şeyin önemini bir kez daha kavradım ve aralarındaki o mesafe biraz daha büyüdü sanki İso ile Fadime arasındaki. O Fadime için o örgülerini kesmeleri sadece örgü kesmek veya sadece saçıma dokundunuz o yüzden saçımı kesiyorum demek değil. Her boncuğu aile bireyiyle özdeşleştirip onlardan koparılmakla özdeşleştirmiş ya bu olayı. Evet. O yüzden de o aslında Çok daha önemli bir şey. İso'nun öylesine annesinin dediğini yaptığı için yaptığı bir olayın aslında Fadime'yi ne kadar etkilediğini görmesi bence çok güzel bir detaydı. Bölümün en güzel yanı orasıydı. Bence bu bölüm ne biliyor musun? Geleceğe yatırım bölümüydü bu. Kesinlikle. Yani sinir bozucuydu evet ama tamamen gelecek güzel bölümlerin yatırımıydı. Evet böyle yine övgü diyordu ben ama gerçekten beğendiğim için söylüyorum. İleriki bölümlerde artık bayağı ileride olur diye düşünüyorum ama belli olmaz, bu dizi çok hızlı ilerliyor. İso Fadime'nin saçına dokunduğu zaman ve Fadime buna izin verdiği zaman bir öpmeden, bir sarılmadan yani her türlü göreceğimiz şeyden çok daha anlamlı olacak. Birbirlerine artık izin verdiklerini, birbirlerini artık sevdiklerini ve güvendiklerini sadece bu küçük bir saç dokunmasından anlayacağız. Ve bunu kurmak bence çok başarılı. Dizinin bence başarılı bir noktasıydı. Tebrik ediyorum. Bir de şey çok güzeldi bence. Esme'nin artık çıldırıp böyle evi yıktı ya. Sonra da sinir krizi geçirdi. Of, Esme'ye çok üzülüyorum. Bu bölüm ben ya. de Esme'ye çok üzüldüm ya. Esme, hayır, ben başından beri üzülüyorum Esme'ye. Esme Evet. bu dizinin çilekeşi, bu dizinin en haklısı Evet. ve en hatasızı, en böyle her Hatası şey. ne biliyor musun? Hep başkalarını düşünmesi. Evet yani mesela Şimdi artık Adil'i düşünme artık. söyle yani. Artık söyle. Hani küsmüşsen artık ikisini de bırak. kaybetmişsin. Söyle gitsin. Söyle. Zaten kaybetmekten korktuğun için ama yok, sadece kaybetmekten korktuğu için saklamıyor. Bir şey yapar diye de korkuyor. Ama artık zaten olanlar oldu yani. Artık söyle diye böyle dün böyle sosyal medyada baktım. Söylemezsen. Adil'e çok kızdık. Ben de çok kızdım. Ben de, çok evet. sinir oldum. Bir de şuna da çok sinir oldum. Bana katılıyor musunuz? Esme'nin o halinde, o ağlama krizi böyle bir Sinir krizi gibi bir şey gibi, geçirdi. panik atak gibi bir şey geçirirken bir kere orada Fadime'nin yanına gelip ona destek olması çok duygusal, çok Evet. tatlıydı. Sonra eve gelip bunu anlatması. Ama bunu şimdi biz tam onları öyle gördükten hemen sonra Hicran'a çok sinir oldum. Hicran'ın da dahil olduğu bir aile toplantısında herkesin Mutlu. sıcak sıcak Eleni'nin Adil'le mutlu olduğu bir ortamda tam Esme'nin üzüntüsünün üstüne onu görünce onlara daha çok kızdık. Yani Evet. bunu fark etmediler mi yoksa özel mi yaptılar? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben de. Ve sonra Fadime gelip bu alanları anlattığı zaman hani böyle bir Evet, üzüldüğünü gördük bu arada. Adil'in üzüldüğünü gördük. Bir de Eleni'nin de böyle Eleni bir de. üzüldüğünü gördük. Ama Ama üzüntüleri bir çok kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Sonra ertesi gün Esme'nin elini itiyor falan. Hani orada Eleni'ye de çok kızdık. Ben de yani Esme ne kadar destek oldu Eleni'ye. Ya sadece Adil mi destek oldu? Yani- Esme de destek oldu. Evet yani ama Adil de Adil. Biraz da Esme diye gitsin yani. Değil mi yani? Ona da çok sinir oldu. Evet. Bence herkes böyle çok sinir oldu. Sonra düşündüm. Fragmanı izledim. İyice sinirim bozuldu. Ama bir dakika dur. Sonra düşündüğün şeye gelecek misin? Ben İşte neyse, fragmandan sonra. Tamam sonra söyle. bir şey Yok geleceğim. söyle, ben sonra notlarıma geçeyim. Tamam. Sen söyle. Fragmanı izledim. Dedim yani Adil'i bu kadar böyle yazamazsınız. İnanamıyorum ya. Adil böyle biri miydi?
Ben Adil'e hep böyle bir kızıyordum, o ayrı da. Hani bu kadarını da beklemiyordum. Yani çok sinir bozucu. Her şey, bütün olanlar Oruç'la Esme'ye oldu. Oruç mesleğinden oldu. Bazıları haklı olduğunu düşünüyorlar ama hayır, bence o da çok sinir bozucu ve bir yandan çift taraflı düşündüklerini, ister şuradan anlıyoruz. Çok güzel rebuttal, nasıl denir? Çok güzel geri dönüşlerle, diyaloglarda onlarla geliyorlar. Mesela Oruç ailesi gibi olmamak için okudu, doktor oldu. Sen onu onun elinden nasıl alırsın diyor ya. Çok iyi bence. Evet. Ya da mesela Hicran hata yaptığında ona ceza kestin mi diyor ya. Çok iyi. Yani Esme kraliçe yani. O çok şeyde. Evet. Ben Deniz Baysal çok güzel tatlı oynuyor. Valla ağlayarak izledim. Şuna geldim. Fragman izledikten sonra dedim ki yani bunu senaristler anlamıyor olamaz. Şu an bizim Eleni'den ve Adil'den nefret ettiğimizi anlıyorlar. Hatta anlıyorlar değil. Bence onu istiyorlar. Şu an onlara o kadar kızalım ki, bunun başka bir açıklaması olmaz çünkü. O kadar kızalım ki sonra bir şey olacak. Duygularımızla oynuyorlar. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Evet, yani sonra bir şey olacak bizi, ve biz Adil'in acı çekmesini göreceğiz ve bundan çok mutlu olacağız. Aynen. Nasıl başında Öykü Dünon diyordu, Oruç'a çok kızmıştık ama şimdi Oruç'u seviyoruz ve hak veriyoruz. Aynı dinamik belki geliyor. Bilmiyorum. Adil Esme'ye kızıyor. Esme'ye, yüzüne çok kötü davranıyor. Ben de artık savunulacak bir şey kalmadı ama diğer bir yandan adilci olarak orada bir artık o da bir artık beni bile bezdim yani. Ama diğer bir yandan Eleni Esme'ye kırıldığını söylediği zaman Eleni'ye karşı savunuyor Esme'yi. Orada diyor ya hani o da böyle düşünüyor. O da kendini mahkumlaştırıyor. O da şöyle falan diye. Aslında Eleni'nin Esme'ye kızmasını istemiyor. Bence o tatlıydı bu arada. Ama biraz da sen de tatlı davran değil mi? Yani sadece yani. arkasından iyi davranmakla olmuyor. Biraz da yüzüne davranacaksın. Aynen öyle. Sonra silah bulunca ne olacak onu tam olarak anlamadık. Anlıyorsanız anlatın ama benim anladığım o bir ipucu yani silah niye bu kadar önemli? Zaten ihbar etmediler mi diyor da Öykü. Yani şöyle nasıl olacak. kurtaracak Adil'i bunu bulmaları? Anlamadım ben. Yani zaten onun silahı ki. Başkasının delil bu diyecek. Gösterecekler. Zaten kendisi nasıl kurtaracak Ama bu? şimdi mesela kanıt olacak ya. Yani evet ama bilmiyorum. Diğer bir yandan Hicran'ın yardım etmesine şöyle sevindim. Kendi başı belaya girecek ileride. ona tutunuyoruz. Güvenini şey yapmak için girdi o olaya hani Adil'in ama of Esme ne çekti ya. Gezep şey dedi ya, kalbinde kırılacak bir yer kalmayınca sıra kafaya geliyor. Kafayı kırmışsın gibi bir konuşma vardı. Tam Gezeplik güzel böyle hani bir şeyin arkasına yazmalık ya da işte öyle bir konuşma. Güzeldi, onu beğendim. Adil'le Eleni konuşurken hani önce Esme'yi savunuyor. Sonra da diyor ya Eleni, Oruç da yalan söylüyor. O da saklıyor deyince. O da olmaz be minnak diyor. Hani böyle göz göre göre hani aslında Eleni'nin içinde hala Oruç isteğini görüyorsun ama hani artık Oruç bence çok güzel davranıyor bu arada. evet. Bir de Oruç'un Esme'yi korumasını da seviyorum. Evet. O hani diyor ya onu kıramazsın diye Eleni'ye kızıyor ya. Çünkü, o da güzel. evet. Çektiklerini görüyor yani. Evet ve pişmanlığını da biz de görüyoruz. Ben mesela bir Eleni Fadime sohbeti görmek istiyorum. O kültürel kutlamayı görmek güzeldi ama hicran olduğu için bir de o bir tarafta Esme çok üzgün olduğu için çok geçmedi bana. O yüzden daha farklı, daha böyle, daha sıcak, daha böyle güzel sohbetler, daha biraz daha yavaşladıkları anları görmek çok isterim. Sevcan'la ilgili de Sevcan'ın her ne kadar kızsak da aslında böyle olması hikayeyi besliyor bence. Ben Sevcan'ı izlemekten çok keyif alıyorum. çok eğlenceli bence onun sahneleri şu anlık yani. Eskiden öyle değildi de. Bir ara Hicran'ı da izlemeyi seviyorduk. Şu an sevmiyorum. Evet. Hicran çok sinir bozucu şu an. Hicran'ı kötü olarak izleyelim. Onun kötü olacağını bilelim. İyi olarak dönmesi veya Elinin onu sevme fikri hiç güzel değil. Evet. O Esme ile beraber biz de deliriyoruz. Ve Esme hani Sevcan'a böyle dedi ya sen neden böylesin? Sen de bir yanımda olsan falan diye. Orada Esme'yi iyice yakın hissedip anlıyoruz, kıyamıyoruz. O sonunda çok güzel o tokatı attı vallahi. Onu atmasa bölümde az bile. Evet. Bir şey çok komikti. İso ile Fadime konuşurlarken yıl sürmez herhalde. O kadar zamana da çözeriz diyordu ya. Bence o çok komik. Ne kadar süreceğini de bilmiyorlar. Herhalde yıl sürmez diye bir panikleri, bir korkuları da var. Çok komik bence. Ben evet İso ile Fadime izlemek çok keyifli. Bir de burada en sonunda Adil zayıf dedi ya Esme'ye. Ah çok sinir bozucu. Esme mi zayıf? Bir de bu her şeyi bildiği halde ona zayıf diyemezsin. Yani tamam biz özellikle Adil'e öfke duyalım da sonradan düzelsin falan. Bence onun bir nedeni var. Övgü diyor ki başka bir şey türlü olamaz yani. Böyle yazmış olamazlar. Hayır bu kadar göz göre göre böyle Adil'i yazamazlar. Bence bir planı var senaristlerin. Buna inanmak istiyorum. Bir de fragmanda zayıf dedi ya. Bak zayıf dedi ya. Bence Esme
öyle şeyler yapacak ki. Kıyamet koparacak değil mi? Esme'nin gücünü, ya Esme çünkü zaten güçlü bir kadın. Kızının kaybından sonra muhtar olmuş, hani kendini bir yerlere getirmiş, hayatına devam etmiş ve güçlü bir kadın yani. Her şeye rağmen, Adil'in gıcıklıklarına rağmen kız için geri dönüp tekrar oraya gelip hani kendini hiçe sayması görüyoruz falan. Neyse işte ben diyorum, burada çok damarına bastılar Esme'nin. Çok üstüne gittiler. Evet. Burada Esme'den bir şey bekliyorum ben. ben de bekliyorum. Büyük olaylar bekliyorum. Büyük bir şeyler bekliyorum. Şerif bile korkacak. Yani ben bilmiyorum. Orada bir şey geliyor gibi. Evet ama fragmanda evlenmek istemesi, Adil'in falan. Evet, çok sinirli. 9. bölümde o Esme'ye şefkatle yaklaşan Evet. ve hani asla kızmayan, böyle sarıp sarmalayan Sarı- Adil'e ne Adam oldu? nerede? Evet ya. Tamam, Adil bir de şöyle eşkıyamsı bir tarafı var. Kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Zaten savunması zor bir karakter. Ya bir de fragman için ayrı bir video yapacağız. Onu bekleriz yani Ha. de. Fragmanda İso'yu tekrar mı Ya tehdit ediyor da ama Ama yani yine yeter de yani. biz Yeter bunları yani. izledik, biz bunları gördük. Evet. Neyse. Neyse. Evet. Bu bölümlük seyir defterimiz böyleydi. Bu da mikrofonumuz. Burada bırakalım. Çok fazla uzun olmasın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonrasında da izlediğimiz yeni filmler, diziler ve bölümlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer bizim uzak şehir izleme günlüğümüzü ve Taşacak Bu Deniz izleme günlüğümüzü merak ediyorsanız ve başka neler izleyeceğiz merak ediyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Önerilerinizi bekliyoruz. Başka neler izleyelim? Neler izlememizi istiyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili, bölümlerle ilgili de duymak isteriz. Biz beğenin, videoyu hype'layın. Bizi Takip edin. Diğer sosyal medyalardan da bizi bulabilirsiniz. O zaman Görüşmek üzere. hoşça kalın.